Hepinize selamlar sevgiler dostlarım. Yeni bir Prelude çalışma gününde yine birlikteyiz. Bugün fabrikama projemizin üzerinde gene çalışıyoruz. Geçtiğimiz haftalarda aracın çamurluk içi yalıtımını yapmıştık biliyorsunuz. Kablo izolasyonlarını yapmıştık. Çamurluk komple altına pütür ve izolasyon uygulaması yapmıştık. Gerçekten sonuç muhteşem oldu. Şimdi bugün de aracımıza KS tip yani İsveç bölgesine ait üzerinde fabrikama motoru olan su tankını monte edeceğiz. O da işte burada. Onu size şu şekilde göstereyim. Bunu bulmam gerçekten şans eseri ve bir mucize eseri oldu. İtalya üzerinden bu geldi. Bir satıcıda OEM ve sıfır OEM bir parça. KS tip yani şurada da fabrikama motoru için yer var. Eskisini de hemen şöyle size göstermek için getirdim. Eskisi biraz daha küçük. Fabrikamalı model biraz daha büyüktür. Eskisinde sadece 2 tank var. 2 tane motor var. Yenisinde de 3 tane motora yer var. Bundan beraber şamandırası, hortumu ve kapağını da yenileyeceğim. Şimdi ufaktan bu çalışmaları yapalım. Yavaş yavaş tankımızı monte etmeye başlayalım. Evet dostlar, şimdi tankımızı ambalajından çıkarıp montaj için hazırlanacağım. Evet, muhteşem olacağı yazıyor. Üzerindeki Honda yazısı yatıyor zaten. Koito tarafından üretilen bir parça. Şimdi vidalarımızı hazırlayalım ve montaj işlemimize girişelim. Bunun için kullanacağımız vidalar dostlar, onluk vidalar. Şu şekilde göstereyim. Onluk cıvatalar. Parça OEM oldu mu hiçbir sorun olmadan yerine oturuyor.
Bu tip projelerde hazırlık aşaması çok önemlidir. Vidasına kadar, yani civatasına kadar kullanacağınız hazırlayıp sıfır kullanmanızda fayda var. Beni uzun zamandır tanıyan dostlar bilirler. Bir projeye hazırlanırken A'dan Z'ye önce bütün malzemeleri hazırlarım ki proje aşamasında bir sıkıntı yaşamayayım. Evet, tankımız yerine monte oldu ve gerçekten şahane görünüyor. Şimdi sırada motorlarımızı bunun üzerine montaj işlemimiz var. Bunlar motorlarımız arkadaşlar. Ön cam ve arka cam motorları. Şimdi bunları da yerine monte edeceğiz. Bunlar birbirinin birebir aynısıdır. Aynı modda çalışırlar. Biraz yerine sert oturacaklar herhalde. Bu yüzden VD40 yardım alalım. Evet, motorlar yerine muhteşem şekilde monte oldu. Şimdi sırada far yıkama motorumuz var. Onu da size göstereyim. Şu şekilde bir kutu parçamız var arkadaşlar. Bunların hepsi far yıkama parçaları. Bunların hepsini zaman içinde toparladım. Orijinal parçalar. NSX nozzle'larına kadar her şey var içinde. İşte 0 Koito far yıkama motorumuz. Bunu Accord serisinden kullanıyorum. 2004-2009 yanılmıyorsam Accord'lara ait bu. 2.4 Accord'ların. OEM Koito'dur. Tankımız da Koito marka. Şimdi bu far yıkama pompamızı, motorumuzu yerine monte edeceğiz. Contasıyla beraber üzerinde geliyor. Gerçi tankın da üzerinde contası var. O yüzden bu contayı kullanmayacağız. Bunu çıkaracağız. Tankın üzerindeki contayı kullanırız. Bu da yedek olur. Şamandıra'ya kadar birazdan her şeyi yenileyeceğiz dostlar. Şimdi kapatalım ki içeri toz girmesin. Evet. OM0 far yıkama pompamız da yerine takıldı. Evet dostlar, su tankımız ve soketleri yerine takıldı. Gerçekten şahane oldu. Far yıkamalı su tankımız yerinde, KS tip, orijinal ekipman.
Şimdi buna ait şamandıra, üst hortum ve kapağı da yerine takalım, farlı modele ait olanları. Daha sonra da detay çalışmalarını yapmaya devam edelim. Evet dostlar, şimdi sırada 2 adet OEM far yıkama parçamızın montajı var. Şimdi size bunları göstereyim. Bir tanesi tüm Honda'larda ortak kullanılan OEM tank su borusu. Şu şekilde görmektesiniz. Şimdi bunun montajını yapacağız. Bunu da ben yenileyeceğim. Bendeki eski tankın üzerinde vardı ve ona monte edilmiş şekildeydi. Onda kalsın istiyorum. Bunu yenileyeceğim, sıfır OEM bir parça. Bir diğeri de şu görmüş olduğunuz şamandırası. Bu da bunun içine geçecek. Su seviyesini görmenizi sağlıyor dışarıdan baktığınızda. Tankın içindeki su seviyesini görmenizi sağlar. 2 dedim ama bir parçamız daha var. En önemli parçalardan birisi. Bu arada elimde bir tane sıfır far yıkamasız modele ait şu mavi kapaklı su tankı kapağımız var. Bir de en önemli parçamız işte bu. Bu da zor bulunan bir parçaydı. Yurt dışından bunu da temin ettim. Son koduna dikkat edin. S01 yani KS tip Sweden. Bu bölgeye ait parçalardan biri. Şurada logosunu görüyorsunuz. Far yıkamalı modele ait bir logo. Bunda sadece ön cam logosu var. Bunda far yıkama logosu var. Onun haricinde tamamen aynı. Ama far yıkama sistemine geçtiğimiz için kapağımız da far yıkamalı olsun. Şimdi bunların montajını yapalım. Evet dostlarım, far yıkamalı su tankımız tamamen hazır. Ve ayrıca bu parçaları temin etmek isteyenler için de parça numaralarını tekrar geçeyim. 76 805 SM4 A02. Bu zor bulunan bir parça ama bulmak isteyenler için, yetkili servisleri arayayım diyenler için 76 812 SS0 S01. Bu da tank kapağımız. Şu da Şamandıra'ya ait 76 804 SE0 003. Su tankının kodu da yukarıda bende. Onu da tekrardan yukarıda size vereceğim, birazdan videonun içinde paylaşacağım. Evet dostlar, güzel oldu. Hoş bir duruş. Gerçekten değdi. Görüşmek üzere. Evet dostlarım, yeni KS tip far yıkama su tankımız, rezervuarımız yerine takıldı. Gerçekten muhteşem oldu. Bütün elektrik tesisatı vesaire her şey hazır. Tankımıza gelen elektrik tesisatı, su hortumları vesaire hazır. Buna su hortumu çekilecek daha sonra ön tampondan. Ayrıca kabloların yalıtım, izolasyon işlemleri, çamurluk içinin pütür izolasyon işlemi tamamlandı. Artık çamurluğumuz yerine takılmaya hazır.
Güzel oldu. Akşam olmasına kısa bir süre kaldı. Bu arada yapılması gereken bir çalışmamız daha var. Onu da size göstereyim. İşte o da burada. Tamponumuz güzel, temiz, orijinal bir tampon. Ama şu içlerini biraz selülozik tünerle temizledim. Fakat çok da içime sinmedi. Gözüken bir yer değil ama bu içini de mat siyah boyamayı düşünüyorum. Güzel bir temizlik boyası olsun. Bakımını yapalım. Tertemiz şekilde daha sonra montajını yaparız. Biraz daha temizlik yaptıktan sonra bunu tekrar bugün yukarı alıp üzerinde far yıkama yuvası deliklerini çalışmasını yapabilirim. Ayrıca çamurluğumuz da orada bizi bekliyor takılmak üzere. Şimdi bu çalışmalara geçelim. Görüşmek üzere dostlar. Evet dostlar, küçük çaplı bir maskeleme işleminin ardından Favori'nin mat siyah boyasıyla iç kısmını dikkatli bir şekilde güzelce mat siyah boyayacağım. Ardından da mat vernik alıp tamponumuzun iç kısmında plastik aksamında koruma altına alacağım. Şimdi uygulamamıza geçelim. Evet dostlar, boyamız kurudu, siyah zeminimiz gerçekten çok hoş oldu. Şimdi de üzerine koruma amaçlı mat vernik uygulamamızı yapalım. işlem tamamlandı. Şimdi iyice kurusun. Daha sonra maskeleme bantlarımızı çıkarıp sonuca hep beraber bakalım. Evet dostlar. Size tamponumuzun
İç yüzeyini göstereyim. Gördüğünüz gibi gerçekten güzel bir görünüm oldu. Buna değdi. Yapılan emeğe, çalışmaya değdi. İç yüzeydir diye boş geçmedim. Madem bir işi yapıyoruz, tam olarak yapmakta fayda var. Gördüğünüz gibi tertemiz. Yeni gibi. Böylelikle tamponumuzun iç plastik aksamını da uzun süre korunma altına almış olduk. Orijinal bir tampon, OEM bir tampon, değerli bir tampon. Gördüğünüz gibi yeni bir görünüme kavuştu. Şimdi bu akşam hava karardı gene İzmir'de. Çalışmamız şu şekilde. Şu noktayı da bitirdik. Burayı daha önce de size göstermiştim. Buradaki alanımız bitti. Şimdi çamurluğumuzu üstüne oturtacağım ama vidalarını yarın takacağım muhtemelen. Ayrıca tamponu da yine eve çıkarıp metrik olarak üzerinde çalışma yapmam lazım. Far nozalı püskürtme açıları nereye geleceği konusunda onlarla ilgili de çalışma yapmayı düşünüyorum. Görüşmek dileğiyle sevgili dostlarım. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.